Evrenin gördüğümüz kısmı yıldızlar, gezegenler ve bizler. Aslında buzdağının sadece küçük bir ucuyuz. Modern fizik evrenin %95'inin karanlık olduğunu söylüyor. Ancak bugün karanlık maddenin bile ötesine, bilimin henüz isimlendirmekte zorlandığı o en gizemli gölgelere bakıyoruz. Egzotik parçacıklar evrenin sessiz mimarları. Onlar dokunulmaz, görülmez ve neredeyse hiç etkileşime girmezler. Ama belki de galaksilerin neden bu şekilde döndüğünü, yıldızların neden belirli bir düzende dizildiğini ve varoluşun o temel yapısını sessizce onlar belirliyor. Bugün bilinen fiziğin bittiği yerden başlıyoruz. Görünmeyenin ötesindeki o egzotik varlıkların evreni nasıl bir nakış gibi işlediğini keşfedeceğiz. Yıllardır karanlık maddeyi evrenin tutkalı olarak gördük. Galaksilerin dağılmasını engelleyen o devasa çekim gücü. Ancak son yıllarda yapılan gözlemler bu denklemin içinde eksik bir parçanın daha olduğunu fısıldıyor. Sadece çekim gücüyle açıklanamayacak kadar ince bir ayar evrenin her köşesine sızmış durumda. Egzotik parçacıklar dediğimiz bu varlıklar bildiğimiz hiçbir madde türüne benzemiyor. Onlar ışıkla etkileşime girmiyor, atomlarla çarpışmıyorlar. Sanki evrenin içine gizlenmiş hayalet bir katman gibiler. Fizikçiler bu parçacıkların galaksilerin sadece kütlesini değil, onların evrimsel kaderini de şekillendirdiğini düşünüyor. Bu egzotik varlıklar galaktik yapıların oluşma hızını ve şeklini incelikle etkiliyor olabilir. Eğer bu hayalet mimarlar olmasaydı belki de yıldızlar asla bu şekilde kümelenmeyecek, galaksiler birer toz bulutu olarak kalacaktı. Onlar evrenin sessiz mühendisleri olarak biz daha var olmadan milyarlarca yıl önce varoluşun temelini inşa ettiler. Peki bu parçacıklar tam olarak nerede gizleniyor ve bizim dokunabildiğimiz gerçek dünya ile nasıl bir bağ kuruyorlar? Şu an bu videoyu izlerken vücudunuzun her bir santimetre karesinden her saniye trilyonlarca nötrino geçiyor. Onlar evrenin en hafif ve en hızlı gezginleri. Ancak fizikçiler bu bilinen nötrinoların arasında saklanan onlardan çok daha ağır ve çok daha sessiz bir türün varlığından şüpheleniyor. Steril nötrinolar. Onlar o kadar izole bir dünyada yaşıyorlar ki ne ışığı ne de maddeyi tanıyorlar. Sadece kütle çekimiyle evrenin dokusuna dokunuyorlar. Bu egzotik parçacıkların steril olarak adlandırılmasının bir sebebi var. Onlar zayıf nükleer kuvvetle bile etkileşime girmeyen modern fiziğin standart modellerinin dışına taşan varlıklar. Ancak bu dokunulmazlıkları onlara evreni şekillendirmek için muazzam bir güç veriyor. Steril nötrinolar kütleleri sayesinde galaksilerin oluştuğu o ilk tohum bölgelerini belirlemiş olabilir. Onlar karanlık maddenin o kaba çekim gücünü incelikle işleyen, evrenin mimari planındaki milimetrik detayları çizen sessiz ustalardır. Bilim dünyası bu gizemli parçacıkların izini sürmek için yerin kilometrelerce altında devasa dedektörler inşa ediyor. Ancak bu parçacıklar sadece galaktik evrimi şekillendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda evrenin neden maddeden yapıldığını, antimaddenin nereye kaybolduğunu da açıklayabilir. Steril nötrinoların o sessiz dansı aslında bizim varoluşumuzun nedenidir. Eğer onlar bu kozmik denklemi şekillendirmeseydi belki de madde hiçbir zaman bu kadar yoğunlaşamayacak ve yıldızların kalbi hiçbir zaman atmayacaktı. Bizler bu hayalet parçacıkların inşa ettiği bir sahnede yaşayan oyuncularız. Sahneyi göremiyoruz, mimarı tanımıyoruz. Ama üzerimize düşen çekim gücünün her bir zerresinde onların parmak izlerini taşıyoruz. Peki ya bu sessiz mimarlar galaksilerin kalbindeki o devasa boşlukları ve gizemli karanlık akışı da yönetiyor olabilir mi? Aslında evren içine serpiştirilmiş bağımsız galaksilerden ibaret değildir. Aslında her şey kozmik ağ adı verilen devasa ve görünmez bir iskeletin üzerine kuruludur. Bu ağın düğüm noktalarında galaksiler parlar, aradaki boşluklarda ise mutlak bir karanlık hüküm sürer. Bilim dünyası şimdi bu devasa ağı okuyan gizemli bir parçacığın peşinde. Aksiyonlar. Bir iğne başından trilyonlarca kez küçük olan bu egzotik varlıklar evrenin en büyük yapılarını bir arada tutan o görünmez ipliklerin ta kendisi olabilir. Aksiyonlar teorik olarak o kadar hafiftir ki bazen bir parçacıktan ziyade bir dalga gibi davranırlar. Bu özellikleri onların evrenin her köşesine bir sis bulutu gibi yayılmasını sağlar. Onlar sadece bir kütle değil, aynı zamanda evrenin sessiz bir senfonisidir. Galaksilerin dönüş hızlarındaki o tuhaf sapmalar ve yıldız kümelerinin bir arada durma azmi belki de bu aksiyon denizinin yarattığı sürtünmesiz bir kütle çekim etkisidir. Onlar evrenin mekaniğini en temel seviyede yani varoluşun kumaşını dokuyarak şekillendiriyorlar.
Bu egzotik parçacıkların galaktik evrimi nasıl sessizce yönettiğini anlamak, evrenin işletim sistemini çözmek gibidir. Aksiyonlar galaksilerin içine sızan soğuk bir rüzgar gibi yıldız oluşumlarını ve kara deliklerin büyüme hızlarını bile incelikle etkiliyor olabilir. Bizler bu devasa ağın içinde asılı kalan minik toz taneleriyiz. Etrafımızdaki boşluk aslında boş değil. Aksiyonların ve diğer egzotik varlıkların yarattığı, galaksileri bir kukla gibi oynatan muazzam bir enerji alanıyla dolu. Eğer bu görünmez bağlar bir an bile kopsaydı bildiğimiz evren saniyeler içinde dağılır, yıldızlar karanlığın içinde rotasız birer serseriye dönüşürdü. Kozmik mekanik bu en küçük parçaların omuzlarında yükselen devasa bir mimaridir. Peki ya bu hayalet mimarlar sadece galaksileri bir arada tutmakla kalmayıp onları evrenin derinliklerine doğru sürükleyen o gizemli gücün de kaynağı olabilir mi? Uzun zamandır evrenin her yöne eşit bir şekilde genişlediğine inandık. Ancak son yıllarda yapılan gözlemler bu teoriyi sarsan karanlık bir gerçeği ortaya çıkardı. Binlerce galaksi kümesi saatte milyonlarca kilometre hızla gökyüzünün belirli bir noktasına doğru sürükleniyor. Bilim dünyasının karanlık akış adını verdiği bu gizemli göç evrenin standart yasalarıyla açıklanamıyor. Galaksileri bu bilinmezliğe doğru iten şey belki de karanlık maddenin ötesinde saklanan o egzotik parçacıkların oluşturduğu devasa bir kozmik akıntıdır. Bu muazzam sürüklenme evrenin en erken dönemlerinde oluşan ve günümüze kadar varlığını koruyan egzotik parçacık yoğunluklarının bir sonucu olabilir. Steril nötrinolar ve aksiyonlar gibi hayalet varlıklar uzay zamanın dokusunda devasa eğimler yaratarak galaksileri adeta birer bilye gibi bu yokuşlardan aşağı yuvarlıyor. Onlar evrenin sessiz mühendisleri olarak sadece yerel galaksileri şekillendirmekle kalmıyor. Tüm kozmik yapıları bizim gözlem kapasitemizin ötesindeki bir kaynağa doğru sürüklüyorlar. Ve aslında bu egzotik akıntı evrenin hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük bir planın parçası olduğunu söylüyor. Eğer bu egzotik parçacıklar olmasaydı galaksiler kendi başlarına sakin ve durağan bir varoluş sürdürebilirlerdi. Ancak bu sessiz mimarlar evrenin dinamik ve sürekli hareket eden bir makineye dönüştürüyor. Karanlık akış bize evrenin kenarlarında bildiğimiz fiziğin henüz ulaşamadığı bir yerde bu egzotik maddelerin yarattığı devasa bir çekim merkezinin olduğunu söylüyor. Bizler bu görünmez nehirde sürüklenen yolcularız ve bu akıntının bizi nereye götürdüğünü, ne zaman duracağını ya da bu yolculuğun sonunda neyle karşılaşacağımızı henüz bilmiyoruz. Bu hayalet parçacıkların yönettiği kozmik mekanik bizim varoluş ve gerçeklik anlayışımızı en temelinden sarsıyor. Bizler sadece görünen dünyaya odaklanırken asıl hikaye bu sessiz ve egzotik akıntıların içinde yazılıyor. Buraya kadar gördüğümüz her şey, yani steril nötrinolar, aksiyonlar ve o devasa karanlık akıntılar, hepsinin söylediği şu: evren sandığımız gibi rastgele savrulan maddeler yığını değildir. Gördüğümüz her yıldız ve dokunabildiğimiz her atom aslında bu egzotik hayaletlerin yazdığı devasa bir kozmik kodun üzerindeki piksellerden ibarettir. Bu sessiz mimarlar olmasaydı ne galaksilerin o ihtişamlı dönüşü ne de yaşamın üzerine kurulacağı o hassas denge var olabilirdi. Bizler bu görünmez mühendisliğin en ince ayrıntılarıyla işlenmiş bir sanat eserinin içindeyiz. Onlar olmasaydı fizik yasaları tutarsız birer hata koduna dönüşür, madde hiçbir zaman bu kararlı yapıları kuramazdı. Bizim gerçeklik olarak tanımladığımız atomlar dünyası aslında bu egzotik arka planın üzerine giydirilmiş ince bir arayüzden ibaret. Bu bir tesadüf değil, evrenin en temel katmanındaki bir mühendislik zorunluluğudur. Gelecekte bu parçacıkları tamamen haritalandırdığımızda galaksilerin nasıl doğduğunu değil, evrenin hangi kurallara göre yazıldığını göreceğiz. Belki de karanlık madde ve ötesindeki bu egzotik güçler evrenin sadece bir aşamasıdır. Kozmik takvim ilerledikçe bu hayalet mimarlarının galaksileri sürüklediği o bilinmez nokta evrenin kapanış ya da yeniden başlatılma protokolünün bir parçası olabilir. Bizler bu devasa sistemin içinde sadece birer veri birimiyiz. Yani aslında gökyüzündeki sessizlik bir boşluk değil, sistemin kusursuz çalışmasının bir sonucudur. Evren sessizdir çünkü mimarlar işini mükemmel yapar ve bu makine bizim onu anlayıp anlamadığımızla hiç ilgilenmeden egzotik parçacıkların çizdiği o soğuk algoritmaya göre işlemeye devam edecektir.